Ailenize bir bakın. Kaç tane dayınız ya da teyzeniz, kaç tane kuzeniniz var? Genelde Türkiye'de bu sorunun cevabı karşımıza kalabalık sonuçlar çıkarır. Peki ne oldu da bu denli büyük ailelerde büyümemize rağmen çoğumuz artık çocuk yapmaktan vazgeçti? Bu sorunun cevabı genelde işte ülkenin ekonomik şartları böyleyken, dünyanın cılkı çıkmışken bir çocuk yapmayı mantıklı bulmuyorum ya da gezip tozmak istiyorum, çocukla uğraşamam tarzı yanıtlar olur. Konuya aileleriniz biraz baskı yapınca da aman dünyada milyarlarca insan var, ben yapsam ne, yapmasam ne olur diyoruz. Demesine diyoruz ama bunu artık 3-5 kişi demiyor. Bizzat benim yaş grubumun da bulunduğu 100 milyonlarca insan artık bunu diyor. Ve bu olay şu an kulağa fantastik gelse de insanlığın geleceğini 100 yıl içinde nesli tükenecek türler seviyesine bile getirebilir. Peki ne oldu da bu hale geldik? Bu doğal bir akış mı? Kapital sistemin ve teknolojinin bir sonucu mu? Yoksa işin arkasında çok daha karanlık bazı gizli ellerin projeleri mi var? Bu soruların hepsinin tek bir ortak cevabı var. Evet. Ve bugün birlikte bunu araştıracağız. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatorluğundayız. Ya arkadaş, konu günümüz. Antik Roma nereden çıktı diyenleriniz varsa önceki videolarımı izlemediler demektir. Tarih sadece döngülerden ibarettir arkadaşlar. Asla ama asla değişmez. Yani aslında insanlık tarihimizde ilk kez bir şey değişmek üzere ama o konuya haftaya serinin son videosunda gireceğiz. O yüzden şimdiki ana döngüyü anlamak için bir öncekinin nasıl bittiğini bilmemiz lazım. Kudretli Roma İmparatorluğu ihtişamının zirvesinde gibi gözüküyor. Koca Akdeniz'in bütün çevresini kontrol eden devasa bir güç. Fakat Roma'nın farkında olmadığı bir şey var. Bu ihtişamın onun yavaş yavaş sonunu getiriyor olması. İmparatorluk büyüdükçe insanlar iş imkanlarının bol olduğu Roma gibi şehirlerde toplanmaya başladılar. Ve bu doğal olarak bir yaşam alanı sıkışıklığına sebep olur. Tabii ki işçi sınıfı başta olmak üzere normal halk için. Zenginlerin keyfi her daim yerindedir. Bu tarihte pek değişmez. Antonius vebası gibi çeşitli hastalıkların ve sınırlarda yaşanan çatışmaların da etkisiyle kırsalda temel gıda üretimi azalır ve bununla birlikte bir enflasyon krizi patlak verir. Sonuç olarak da şehirde yaşayan alt kesimin temel ihtiyaçlara erişimi azalmaya başlar. Sadece bu da değil. Bitmek bilmeyen savaşlar, üretimde azalma ve salgınlardan dolayı yaşanan ölümlerden ötürü imparatorluğun vergi gelirleri de düşmeye ve bunu süspanse etmek için ciddi vergi artışları yapmaya başlarlar. Bu da zaten enflasyonda ezilen halkın daha da perişan olmasına sebep olur. Tabii bu esnada halktan bir haber imparatorlar ve soylular günlerini gün etmekteydiler. Bu hikayeyi gerçekten abarttığımı düşünenler olmaya başlamış olabilir. Çünkü şu an Türkiye'nin durumunun birebir aynısını anlatıyorum size, değil mi? Ama gerçekten ne abartıyorum ne de benzesin diye uğraşıyorum. Yaşananlar birebir kitaplarda bu şekilde geçiyor. Ve Roma'nın başına gelen sonun bizim de başımıza gelmesinin sınırlarında dolaşıyoruz şu an. Tarih ne yazık ki tekerrürden ibarettir. Roma'ya geri dönelim. İşte halk üzerindeki bu baskı ilginç bir reaksiyon tetikler ve Romalıların çocuk yapma oranları bir anda dibe vurmaya başlar. Bakın, sanayi devrimi öncesi çağlardan bahsediyoruz. Makineler yok. Temel yapıcı güç insan gücünden ibaret. Durumun ciddiyetini anlayın. Maddi şartlar ve hayat zorluğundan dolayı üremeyi bırakan Romalıların yarattığı iş gücü boşluğunu imparatorluk dışarıdan göçmen çekerek durdurma yoluna gider. Ve bu yüzden de Roma'nın değerlerine ve idealarına bağlı nüfus azalırken para odaklı nüfus artar. Ve demografik yapı bozulur. Ve sonunda sömürülenler sömüren haline gelerek Roma'nın nihayetinde çökmesinde ve yağmalanmasında büyük rol oynarlar. Ve evet, halen abartmıyorum, bunlar Roma'da da yaşandı. Sümer'de de yaşandı ve yine yaşanmak üzere. Unutmayın, döngüler. Roma yıkılır. Feodal merkeziyetsiz yapı Avrupa'yı sarar. Karanlık çağlar başlar. Yine salgınlar ve kötü yönetim sonucu insanlar ölür. Feodal yapı çöker, merkezi otorite yeniden kurulur ve günümüz dünyasına hoş geliriz. Merkezi sistem yapısı halen günümüzde devam eden bir yönetim şekli. Fakat artık devletler o zamanlardaki gibi sürekli büyümek zorunda ve bunun için komşularıyla savaşmak zorunda değiller. Her ne kadar halen dünyada savaşlar olsa da tarihte genel olarak ele alındığında en stabil dönemleri yaşıyoruz. Bu keşke dünyanın her köşesinde sonsuza kadar sürse ve eminim bir gün sürmeye başlayacak. Fakat bu stabil ve güzel dönemler hiç beklenmedik farklı bir sorunu zuhur ettirmeye başlar. İnsanlık tarihinde ilk defa
toplumlarda bu kadar yaşlı insan birikmeye başlamıştır. Ve bu devletler için en yıkıcı silahtı. Yıllarca çalışıp, didinip, ülkenize bir şekilde katkı sağladıktan sonra en temel hakkınız tabii ki artık emekli olup hayatın keyfini çıkarmak. Bunun aksinin konuşulması bile terbiyesizlik. Fakat bu temel insan hakkı devletler için bir varoluş sorununa dönüşmüş durumda. Sebebi ise insanların gelişen teknolojiyle uzun yaşamaları ve doğum oranındaki azalma. Biz günümüzde ailelerimizin 80 yaşını devirmesine alıştık. Ama mesela günümüzde ortalama 80 olan insan ömrü demin örneğini verdiğim Roma'da kaç seneydi biliyor musunuz? Sadece 30. 30'unu geçebilenler de 50-55'e kadar yaşarsa şanslı sayılırmış. Tabii ki bir kez daha normal insanlardan bahsediyorum. Yoksa 70'e 80'e kadar yaşayan azınlık da mevcut. Ama genelde ömürler bu şekildeydi. Hatta Roma'yı geçin 18. yüzyılda bile Avrupa'da ortalama ömür 38 ila 42 seneydi. Sadece 200 yılda biz teknoloji ve bilim sayesinde bu rakamı 2'ye katlayabildik ve sürekli de artmaya devam ediyor. Fakat bu şu sorunu doğurdu. Emekli insanların birikmesi. Bu aslında daha 50 sene öncesine kadar bir sorun değildi. Emekli olan her bir kişi için iş gücüne katılan 10 genç olduğundan dolayı üretim ve büyüme miktarı devletlerin o emeklilere bakmalarına imkan tanıyordu ve ekonomiyi etkilemiyordu. Fakat bu oran 2035 yılında nereye düşecek biliyor musunuz? Her bir emekli için sadece 2,5 çalışana, 2050'de ise her bir emekli için 1-1,5 çalışana. Kısaca önümüzdeki 7 yıl içinde dünya çapında emeklilik sistemlerinin çökmeye başladığını göreceksiniz. Hatta muhtemelen emekli maaşı sistemi kapatılacak. Ya da daha kötü bir senaryo ne yazık ki büyüklerimizi bekliyor olacak. Malum, devir nereden geldiği belirsiz salgınların devri. Peki ne oluyor? Neden gençler bu kadar teknolojik imkan varken, bilim bu kadar ilerlemişken üremeyi düşünmez hale geldiler? Aslında cevap çok basit. Bu teknolojiyle alakalı bir konu değil. Neredeyse 1800 yıl önce Roma'da ne yaşanıyorsa şu anda o yaşanmakta. Yani küresel bir enflasyon dalgası ve alım gücü düşüşü. Bu arada teknolojinin bunun tersine çevirdiği falan da yok. Tam tersi. Teknoloji geliştikçe paranız olsa bile çocuk yapmaz oluyorsunuz. Yani katalizör etkisi yapıyor. Geçen hafta yaptığım Evren 25 deneyinde bu konudan bahsetmiştim. Teknoloji geliştikçe, insanlara rahat yaşam için imkan sunuldukça bireylerin gayeleri kaybolmaya ve etliye, sütliye karışmadan tembel ve narsist bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Bu sebepten de tabiri caizse boş bir toplum oluşuyor. Bunun üstüne bir de alım gücü dengesizliği, global enflasyon, kur farkı sorunları, barınma sorunları gelince de insanlar kendi hayatlarını sağlama almak için çocuk yapmaktan vazgeçmeye başladılar. İşte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki dramatik üreme oranları düşüşlerinin sebebi tam olarak bu. Ben size olayları böyle sohbet eder gibi anlatmayı seviyorum ama bunların hepsi aslında bilimsel veriler. Misal, birkaç örnek vermek istiyorum. Nüfusun dengeli bir şekilde yaşlanıp gençlerin onların yerini alması döngüsünün sağlanması için ortalama her ailenin 2 çocuk yapması gerekir. Hatta artan insan yaşını hesaba katarsak 3 çocuk yapmanız ülkenizin geleceğini de sağlama alır. Bu rakam 1,5'un altına indiğinde ise ortalama nüfusun dramatik bir hızla yaşlandığını görürsünüz. 1'in altına düşmesi bir ülke için alarm seviyesidir ve ülkeleri hızla küçültür. 0,5'in altında ise ülkeler küçülmeye geçtim, bildiğiniz anlamda yok olup giderler. Bakın savaşa, atom bombasına filan gerek yok. 0,5'in altında olan bir düşmanınız varsa arkanıza yaslanın ve her yıl adım adım ülkenin nasıl ekonomisinin, altyapısının, üretiminin ve nüfusunun yok olduğunu canlı canlı izleyin. O denli etkilidir. Ya o kadar da olmaz. Sonuçta dünyada 8,4 milyar insan var. Habire de artıyor diyenleriniz varsa acı birkaç örnek vermek istiyorum. Dizileriyle kadınları büyüleyen, kibarlık ve teknoloji diyarı gibi gözüken Güney Kore'de üreme hızı 0,8 seviyesine düşmüş durumda. Bu şu demek, önümüzdeki 100 sene içerisinde Güney Kore'de şu an 100 tane genç varsa bunun sayısı 4'e düşecek. Kalan 96 kişi yaşlı ya da yaşlanmak üzere olan insanlardan oluşacak. Kısaca Kore bu gidişe dur demezse 100 sene sonra bir nevi yok olacak. En azından Koreli denilen kitle yok olacak. Kore'yi 1,1 oranı ile Çin ve Singapur, 1,2 oranı ile İtalya ve İspanya, 1,3 oranı ile Japonya takip ediyor. Türkiye'de ise bu oran 1,5 seviyesinde. İşin daha kötüsü koca dünyada gelişmiş ülkeler arasında sınır olan 2,1'lik değeri ancak yakalayan tek ülke Kuveyt.
Onun dışında kimse yenileme oranını artık geçemiyor. Bunun şu an farkında değiliz ya da önemsemiyoruz. Ama 100 sene içinde bu oranlar değişmezse, ki şu an daha da hızlanarak düşme eğilimindeler, dünya tamamen değişecek. Hem de inanılmaz bir şekilde değişecek. Binlerce senelik devletler, ülkeler, eski dostlar, düşmanlar filan hepsi yok olacak. Ortada ne elle tutulur Türk kalacak, ne İngiliz kalacak, ne Fransız kalacak. Trajikomik değil mi? Varlığını sürdürmek için birbiriyle tarih boyunca savaşmış ülkeler karşılıklı bakışarak yok olup gidecekler. Ekonomik ve sosyal şartlardan dolayı hızla düşen doğum oranları ve yok olan genç nüfus. Evet, demin bahsettiğim gibi insan türünün devamlılığının riske girmesi için daha 100 senemiz var. Ama sistemin sağlıklı çalışması için sorunlar çoktan yaşanmaya başladı bile. Tıpkı Roma döneminde olduğu gibi insanlar artık dev şehirlerde yoğunlaşmış durumdalar. Ve bu dev ekosistemlerin çalışması için cidden çok fazla işçiye, emekçiye ihtiyaç var. Milyonları taşıyan otobüs sistemi için şoförler, çöplerin alınması ve temizlenmesi için işçiler, şehrin boşaltım sistemi olan kanalizasyonları ayakta tutacak mühendis ve işçiler ve daha binlerce alt sistem için hep doğrudan insan gücü lazım. Peki o güç artık yok olmaya başlamışken ya da bu işleri yapmak için fazla kalifiye olmuşken bu sistem nasıl ayakta duracak? Bir kez daha Roma'da olan olayı hatırlayın. İmparatorluğun sınır komşularından gelen göçmenleriyle. Bu ne yazık ki her medeniyetin karşılaştığı kaçınılmaz bir kısır döngü. Bilimsel verilere göre bir ülke modernleştikçe, teknolojisi geliştikçe ve özellikle eğitim seviyesi yükseldikçe toplumda daha az kalifiye işler olarak görülen görevleri yapmak isteyen kişi sayısında azalma oluyor. 4 sene mühendislik okumuş kişi inşaatta demir taşımak istemiyor. Ya da ekonomi mezunu otobüs sürmek istemiyor. Tabii ki herkesin kişisel tercihi. Ama nüfusun geneli büyük oranda yüksek ihtisas yapınca da bu sefer şehirlerin ve sistemlerin yürümesi için gerekli o can damarlarında çalışacak insanlar bulunamaz oluyor. Ve bu sebepten sistem kendi kendini kangren edip çökertiyor. Devletler bu sorunu bugüne kadar hep dışarıdan iş gücü göçü alarak çözdüler. Gelişmiş ülke kendisinden 2 ya da 3 basamak daha az gelişmiş üreme hızı yüksek ülkelerden gençleri kendilerine çekerek bu açığı kapatırlar. Mesela bunun ülkemiz için en bilindik tarihi örneklerinden birisi 1961'de Türkiye ve Almanya tarafından imzalanan iş gücü alım anlaşmasıdır. Almanya'nın hızla büyüyen sanayisi için Türkiye'de bolca bulunan iş gücü daha gelişmiş ülkeye kaydı. Aradan yıllar geçti, Türkiye gelişti. Dönem dönem iş gücümüzü bizden daha az gelişmiş komşularımızdan tayin etmeye ve göç dalgaları çekmeye başladık. İngiltere bunu Hindistan ve Pakistan'dan çekti. Amerika, Meksika'dan ve diğer ülkelerden çekti. Bu neredeyse doğal bir süreçti. Ta ki günümüze kadar. Artık hem azalan gençlik, hem büyüyen ülkeler, hem de cidden pek çok ülkenin belirli bir eğitim seviyesini aşmasından dolayı dünya çapında anormal bir ara eleman ve iş gücü açığı patladı. Bir de bunun üzerine fakir ülkelerdeki insanların ya savaştan kaçarak, ya iklimsel sorunlardan kaçarak ya da daha iyi bir hayat umuduyla dev yığınlar halinde yaptıkları göç de eklenince işler çığırından çıktı. Tabii bir de bunun farklı sebeplerden yapılan versiyonu da var. Gençliğe hitabede Atatürk uyarmıştı bizi. Ama işin komplo kısmına girmeyelim. Hele ki ülkede 21 suç kaydı olanlar dışarıda rahat rahat takılıp doğruları söyleyenler ağır cezada yargılanırken. Bu dev mülteci hareketi sadece Türkiye'de olmuyor. Kelimenin tam anlamıyla tüm dünyada oluyor. Mesela Avrupa'da bilinen yaklaşık 15 milyon mülteci ya da göçmen mevcutmuş. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon mevcutmuş. Tabii ki bu rakamlar resmi olduğu için gerçeklerin bunun 2-2,5 katı olduğunu anlamak zor değil. Sokaklarda dolaşmanız bile yeterli. İşte bu modern kavimler göçü zaten sarsıntıda olan sistemlere aşırı yük bindirdiği için enflasyonda zıplama, barınma krizi ve suç oranlarında artış da beraberinde geliyor. Yani binlerce senedir azalan iş gücünü desteklemek için kontrollü şekilde akışı sağlanan göçmen sistemi günümüzde patlamış bir baraj gibi gelişmiş toplumlara doğru akıyor. Bu durdurulabilir mi? Çok zor. Bunu gerçekten yapmak istiyorsanız elinizi ciddi şekilde kirletmeniz gerekecektir. Ama bunu yapsanız bile bir nesil sonra bu düşük doğum oranları ile eskisinden de fazla göçmene ihtiyacınız olacaktır. O zaman ne olacak peki? Anlatabiliyor muyum? İki ucu keskin bıçak. Ve bu yolun sonunda dünyada ulus devleti diye bir kavram kalmayacaktır. Çünkü o ulusun bireyleri çoktan başka uluslar ile karışıp azalmış olacaklar. Tek bir bomba bile atmadan güle güle çok uluslu dünya yapısı. Hoş geldin homojen,
karma uluslu dünya devletleri ve hoş geldin yeni dünya düzeni. Dediğim gibi bu 3 basamaklı bir serinin ikinci videosuydu ve adım adım nihai zirveye sonunda geldik. Haftaya hem Evren 25 deneyindeki çöken toplumsal yapının hem de bugünkü videoda gördüğümüz değişen toplumsal yapının nereye varacağını, bunun nasıl yıllardır planlandığını ve bu planın arkasında yatan dinamikleri göreceksiniz. İşte o video bunlara göre biraz daha sarsıcı olacak. Ama kafanızdaki yapbozu tamamlamanıza yardımcı olacağına inanıyorum. Haftaya serinin son videosunda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.